Evet, az sonra Münevver Koyuncu canlı yayınımızda olacak ve cezaevinde kızıyla neler görüştüğünü, tek tek neler konuştuğunu bize anlatacak. Şimdi 8 yıllık kısacık bir ömrü olan ve gerçekten ölümündeki sır perdesini aralamak için defalarca sorular sorduğumuz ve cevaplanması gereken çok soru olduğuna düşündüğümüz Narin cinayetiyle devam ediyoruz. Baba Arif Güran canlı yayınımızda, şu anda Murat'ın yanında. Arif Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Nur Hanım. Kızınızın ölümüyle suçlanan eşinizi cezaevinde ziyaret ettiniz. Biraz sonra o gelişmeleri sizden dinleyeceğiz. Stüdyomuzda Salim Güran'ın eşi Melek Hanım var. Hoş geldiniz Melek Hanım, siz de. Baran var, Berat Bey var. Ve bugün yine Narin'in hayata doymadan acımasız bir şekilde cinayete kurban gitmesinin ardından sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Az sonra cezaevinden bize ulaşan o mektubu sizlerle paylaşacağız. Hep diyoruz ya, adalete verilmesi gereken, akılları zorlayan iki soru var. İki önemli soru. Narin Güran'a kim neden kıydı? Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü? Narin neden öldürüldü? Sen istersen ekibi tüm bu soruların yanıtı için Narin'in öldürüldüğü o köye gitti. Nur Viral ile Sen İstersen ekibi olarak Narin Güran dosyasını araştırmak üzere Diyarbakır'ın Tavşantepe köyündeyiz. Narin Güran, Arif ve Yüksel Güran'ın 6 çocuğundan biriydi ve evin tek kız çocuğuydu. Olay günü, yani 21 Ağustos 2024 günü Narin Güran ailesiyle yaşadığı bu evden saat 14 civarlarında tek başına çıkarak Kur'an kursuna gitti. Narin evden çıktıktan sonra bulunduğumuz bu patika yoldan aşağıya inerek önce amcasının evine gidiyor ve amcası kızlarını soruyor. Ve daha sonra yine aynı yolu yürüyerek Kur'an kursuna gidiyor. Narin evden çıktıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz bu Kur'an kursuna geldi ve bir süre ders aldı. Saatler tam 15.05'i gösterdiğinde Narin kuzenleriyle birlikte Kur'an kursundan çıkarak bulunduğumuz bu yolu yürüyerek eve doğru gitmeye başladılar. Minik Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra kuzenleriyle birlikte yürüyerek bulunduğumuz bu noktaya geldi. Yani tam okulun önüne. Saatler tam olarak 15-11'i gösterirken Narin burada kuzenleriyle vedalaşarak yine patika yolu kullanarak eve doğru yürümeye başladı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. 8 yaşındaki Narin başına geleceklerden habersiz ölümüne yürüyordu. Narin Güran'ın kameralara yansıyan en son görüntüsü işte bulunduğumuz bu noktadan eve gidiş görüntüsü. Ve saat 19'da Güran ailesi Narin Güran'ın kaybolduğunu anlayana kadar Narin Güran'ın başına ne geldi kimse bilmiyor. Ve günlerce yapılan aramanın ardından 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Peki Narin Güran o gün eve vardı mı, varmadı mı? Ve Narin Güran'ı kim öldürdü? Şimdi bu sorunun cevabı aranıyor. ...8 yaşındaki Narin'in katili kim? Annesi mi, amcası mı, abisi mi? Yoksa komşuları Nevzat mı? Şimdi hemen şunun altını çizmek istiyorum. Bir yanda kızını kaybeden bir annenin feryadı var. Ama diğer yanda da adaletin cevap beklediği sorular var. Çünkü bu dosyayı biz işlemeye başladığımız andan itibaren
O soruların cevabını arıyoruz ki gerçekten de hiçbir şüpheye yer kalmadan adalet yerini bulsun istiyoruz. Tutuklu anne Yüksel Güran, kızının ölümüyle suçlanan Yüksel Güran, cezaevinden bize özel bir mektup gönderiyor. Şimdi o mektubu ekranlarınıza getireceğiz. Az sonra eşi, şu anda canlı yayında görüyorsunuz, Arif Bey, görüşmeleriyle ilgili hem oğlu Enes'le görüştü hem eşi Yüksel'le görüştü. Her ikisi de Nari'nin cinayetinden suçlu olarak şu anda cezaevindeler. Neler konuşuldu, neler yaşandı ekranlarınıza getireceğim ama önce Yüksel Güran'ın kendi kaleme aldığı o mektubu ekranlarınıza getiriyorum. Yeter ki Narin canlı bana gönder. Yeter ki kızını bana gönder. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran cezaevinden Nurviral'e mektup gönderdi. Ben bir anneyim. Ben kızını toprağa vermiş, yüreği paramparça olmuş bir anneyim. Kızımı katletmekle itham ettiler. İffetime dil uzattılar. Namusuma, şerefime, anneliğime saldırdılar. Yetmezmiş gibi bana müebbet hapis cezası verdiler. Acımın üzerine acı, yaralarımın üzerine yara eklediler. Ben 6 evlat büyüttüm. Ben evlatlarımı sevgimle, emeğimle, alın terimle büyüttüm. 8 yıl boyunca engelli kız çocuğuma gözüm gibi baktım. Onun bir gülüşü için gecelerce uykusuz kaldım. Onu sevgiyle büyüttüm. Sonra Rabbim onu benden aldı. O acıyı yaşadım. O ateşi yüreğimde taşıdım. Ardından bir kızım daha oldu. Tek kızım. Adını Narin koyduk. Narin benim canımdı. Narin benim nefesimdi. Narin benim gözümün nuru, yüreğimin en güzel köşesiydi. Ben kızımın saçının bir teline zarar gelse, dünyayı ayağa kaldıracak bir anneydim. Onun ayağına taş değse benim canım yanardı. Şimdi bana dönüp kızımı öldürmekle suçluyorlar. Bir anneye bundan daha ağır hangi söz söylenebilir? Arıyorum kızımı bana. Kızım vahşice elimden alındı. Ben evladımın yasını tutamadan ekranlarda linç edildim. Hakkımda iftiralar atıldı. Günlerce, aylarca kötü anne ilan edildim. Beni tanımayan insanlar beni yargıladı. Acımı bilmeden konuştu. Gözyaşlarımı görmeden hüküm verdi. Ben kötü bir anne değilim. Ben evlatlarını canından çok seven bir anneyim. Ben kızının kokusunu özleyen, geceleri onun adını sayıklayan bir anneyim. Ben her sabah kızımın yokluğuyla yeniden ölen bir anneyim. Bugün bütün vicdan sahibi annelere, babalara, evlat sahiplerine sesleniyorum. Lütfen susmayın. Lütfen sessiz kalmayın. Acımızı görmezden geldiler. Benim kızımı toprağa gönderdiler. Ben burada demir kapılar ardında her gün çocuklarımın hasretiyle yanıyorum. Narinimi özlüyorum, çocuklarımı özlüyorum, evimi özlüyorum. Her günüm ağlamakla geçiyor. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Gecem gündüzüm bu acıyla, bu hasretle geçiyor. Duyun sesimi. Ne olur duyun sesimi. Ben kızımın mezarına dokunmak istiyorum. Kızımın toprağına avuçlarımı almak istiyorum. Her gün acıdan kıvranıyorum. Her gün gözyaşlarımla uyuyup gözyaşlarımla uyanıyorum. Eren'imin, Muhammed'imin, Osman'ın, Baran'ımın gözyaşları kulaklarımda yankılanıyor. O çığlıklar geceleri uykuma giriyor. Bir anne yüreği bunu nasıl kaldırsın? Acı üstüne acı yaşıyorum. Evladım toprağın altında. Ben cezaevindeyim. Çocuklarım benden ayrı. Ben bir anneyim. Duyun sesimi. Ben adalet istiyorum. Ben merhamet istiyorum. Ben sadece bir anne olarak sesimin duyulmasını istiyorum. Acı üstüne acı yaşıyorum. Evladım toprağın altında. Çocuklarım benden ayrı. Ben bir anneyim. Duyun sesimi istiyorum.
adalet istiyorum, merhamet istiyorum. Sadece bir anne olarak sesimin duyulmasını istiyorum diyor Yüksel Güran cezaevinden bu satırlarında. Arif Bey, dün eşinizle cezaevinde görüştünüz. Onun gözlerinin içine baktınız. Yine konuyu konuştunuz. Her seferinde defalarca her gittiğinizde konuşuyorsunuz. Size ilk sorum şu olsun. Hala eşinizin suçsuz olduğunu düşünüyor musunuz? Allah onun hakkını bırakmasın Nur Hanım. Allah kim onun ne başına getirmişse Rabbim mislinle o insanların başına getirsin. Eğer bir iğne ucu kadar bir şüphem olsaydı sizce ben gider miydim o cezaevine? Tabii şu an sözlerime başlamadan önce başta bu bir şey demek istiyorum. Kaç gün önce ben Van'daydım. Van halkına buradan teşekkürlerimi, özellikle kadınlara hürmet ve saygılarımı diliyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Van halkının kadınları Yüksel'e selamı çok vardı. Rabbim diyordu o kadının hakkını bırakmasın. Gerçekten Van halkı muhteşem bir halktır. Allah onlardan razı olsun. Adaletin sonra yerini Erzurum'a bulacağına geldim. inanıyoruz Arif Bey. Adalet yerini bulacaktır. Şimdi Evet, oğlunuz Baran da evet. burada gözyaşları Şimdi içerisinde. Nur Hanım, bizim- Bir şey diyeceğim. Bir dakika Arif Bey, hemen döneceğim size. Baran, senin bu noktada söylemek istediğin var mı? Babana sorduğumu sana da yinelemek istiyorum. Kardeşin ve annen Nari'nin ölümüyle ilgili suçsuz mu? Suçsuzlar Nur Hanım. İnan edin bir saç teli kadar delil olmuş olsaydı ve şüphe olmuş olsaydı vallahi ben 1,5 senedir verdiğim bu mücadeleyi vermezdim. Gerçekten vermezdim. Şu an ben gerçekten sırf insanlara anlatmak için bir şeyleri doğru sosyal medyadan insanlara ulaşıyorum. Şu anda seni ağlatan annenin yazdığı bu satırlar herhalde değil mi? Ya Evlatlarıma vallahi hasret susuz. kaldım, Nari'nimin toprağına hasret kaldım diyor. Mezarına hasret kaldım. Bir anne düşünün cezaevindeki bir program sayesinde kızının başına Fatiha okuyor. Bir anne düşün. Ne kadar acı olabilir ki, daha başka acı var mı biz bilmiyoruz. Yani İlk kez bizim yayınımızda mı gördü? ikinci de o iki program oldu ve kızının mezarını orada görüp Fatiha okuyan bir anne bir abi var şu an Erzincan cezaevinde. Keşke gidip görebilseydiniz. Ben vallahi keşke o aileyi suçlayan insanlar gidip cezaevinde o insanları görmüş olsaydı. Keşke Diyarbakır'a o köye gitmiş olsaydı. Biz gerçekten kendi çocuklarımızı öldürüp komşulara verecek kadar vahşi bir aile değiliz. Ben gerçekten burada ağlamak da istemiyorum. Çünkü annem, kardeşim, amcam da istiyor. Annem bana çok düşkündür. Annene buradan, annen izliyor galiba değil mi? İzliyor, Yayınları evet. takip ediyor. Şu anda seni görüyor. Zaten evlatlarıma hasretim diyor. Annene söylemek istediğin ne var? Şu anda seni annen izliyor. 2 aydır Bu arada görüş. cezaevinde olan tüm kader mahkumlarına gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah hiçbirimizi düşürmesin. Ne söylemek istersin? 1,5 aydır zaten görüşüne gidemiyorum. 2 aya yakın oldu galiba. Burada olduğum için. Bana zaten şu kameraya bakıp annenin gözünün içine bakar gibi. Şu anda seni uzun zamandan beri görmüyor. ben biliyorum şu an ağladığını da biliyorum. Onun da Enes'in de amcamın da. Tek söyleyeceğim şey ağlamayın. Biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Asla da durmayacağız. Özellikle sizin için değil, Narin için. Çünkü her cezaevine geldiğimizde Narin'in hakkını istediğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten sesimizi duyan insanlar var. Bu zulüm buraya kadar devam etmeyecektir. Elbette ki bu ülkede vicdanı sahibi olan insanlar dinleyecektir ve dinliyorlar da. Seni çok seviyorum da ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsun. Ağladığını da biliyorum şu an. Ağlama. Allah büyüktür, elbet hayırlı bir kapı açılacaktır bize. Hep böyle devam etmez bu devran. Allah büyüktür, Allah'tan umut kesilmez. İnşallah bizi de duyacaklardır, bizi de göreceklerdir. Ne diyeyim başka? Yani program başında söylediğim gibi gerçekten biz bu dosyayı işlerken adalete ışık tutmak için ve hiçbir soru cevapsız kalsın istemiyoruz.